Dünyanın ilk süper gücü Roma. Milattan önce 1. yüzyılda Augustus önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu Akdeniz'de hüküm sürmüştür ve dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır. 375 yılında kavimler göçüyle yaşadığı büyük karmaşanın ardından 395'te Doğu Roma ve Batı Roma adı altında iki ayrı devlete bölünmüştür. Batı Roma 476'daki Germen saldırısı sonucu yıkılırken Doğu Roma Bizans İmparatorluğu 1453 tarihinde Fatih'in İstanbul'u fethiyle yıkılmıştır. Roma Cumhuriyeti. Jules Caesar'ın Roma'daki heykeli. İlk başlarda Roma Cumhuriyeti olarak teşkilatlanan Roma İmparatorluğu'nun kim tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. En çok bilinen Roma hükümdarlarından biri Jules Caesar'dır. Romalı asker ve lider olan Caesar, dünyanın en önemli insanları arasındaki yerini almıştır. Hayat boyu imparator unvanını alan Caesar'ın diktatörlük anlayışı Roma Cumhuriyeti'nin resmi yasalarıyla uyuşmamıştır. Çünkü kendisi devlete monarşik bir yapı kazandırmak istemiştir. İmparator Caesar, Roma Cumhuriyeti'ni merkezileştirme çabasında olmuştur ve Caesar'ın kendi monarşi yönetimini kurmasından korkan senatörler bu durumdan endişelenmiştir. Vaktiyle Caesar'ın affettiği kişilerin de aralarında bulunduğu bu senatörler kendisine karşı suikast planı hazırlamışlardır. Caesar 15 Mart 44 milattan önce yılında senatörleri tarafından hunharca bıçaklanarak katledilmiştir. Caesar ölmeden önce bu suikastçıların arasında en güvendiği kişi Brutus'u da görmüş ve sen de mi Brutus demiştir. Caesar, Brutus bazı kaynaklara göre Caesar'ın üvey oğlu, bazı kaynaklara göre de gerçek oğludur. Bugün bile beklenmedik insanlardan gelen tepkiler sırasında söylenen ünlü sözünü bu şekilde söylemiştir. Roma İmparatorluğu'nun bölünmesi. Roma İmparatorluğu 395 yılına gelindiğinde pek çok anlamda sıkıntılı dönemler yaşamıştır. Ve bu sıkıntılara dayanamayan imparatorluk 395'te Doğu ve Batı Roma devleti olarak ikiye bölünmüştür. Roma İmparatorluğu'nun son yöneticisi ise İmparator Theodosios'tur. Doğu İmparatoru Theodosios, oğlu Arkadius, Batı'nın imparatoru ise Theodosios'un diğer oğlu Honorius olmuştur. Doğu Roma'nın başkenti Konstantinopolis, Batı başkenti ise önce Milano, sonra ise Ravenna olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde etkili olan ana nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Valilerin isyanı, maddi sıkıntılar, uzun süren savaşlar, Hristiyan halkın isyanı, ücretli askerlerin ayaklanması, kavimler göçüyle batıya kaçan kavimlerin Roma ordusunu çökertmesi. Remus ve Romulus, Capitolina Wolf adıyla bilinen heykel, Türkçe'de dişi kurt heykeli, orijinal dili olan İtalyanca'da ise Lupa Capitolione olarak bilinmektedir. Günümüzde Roma'nın kuruluşuyla ilgili heykellerin sergilendiği Capitolioni Müzesi'nde görülebilecek heykeli Etrüsklü bir heykeltıraşın yaptığı düşünülse de 1471 yılından beri muhafaza edilen heykelin yaşı ve kökeni tartışmalıdır. Efsaneye göre Roma'yı savaş tanrısı Mars ile Troya şehri prenslerinden Aeneas soyuna dayanan Numitor'un kızı Rhea ve Silvia'nın ikizleri Remus ve Romulus kurmuştur. İkizler bir ırmağa bırakılırlar ve dişi kurt onları sudan çıkararak bir mağarada emzirir. Daha sonra çiftçi bir aile tarafından bulunarak evlat edinirler. Daha sonra Roma şehrini kurmak için
kurt tarafından emzirildikleri yeri seçerler. Bu yerin etrafını çevirirken tartışmaya başlar ve kavga ederler. Bunun üzerine Romulus kardeşi Remus'u öldürür. Milattan sonra 5. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülen bu efsanenin Roma kentinin adını ve bazı gelenekleri açıklamak için bir Yunan efsanesinden esinlenerek yaratılmış olduğu sanılmaktadır. Eski çağ tarihçileri Roma Krallığı'nın başlangıcı olarak M.Ö. 753'ü verirler. Krallık döneminde 3 siyasal organ bulunur. Kral, tüm yetkileri elinde bulunduran bir dini liderdir aynı zamanda. Senatus, Yaşlılar Kurulu, Danışma Meclisi, Halk Meclisi. Batı dillerinde cumhuriyet anlamına gelen republic, Latince'de halk için anlamına gelen res publica kelimesinden gelmektedir. O dönemde Roma'daki yönetimi gerçek bir demokratik cumhuriyet olarak nitelemek güçtür. Öncelikle yurttaşlar arasında hukuk eşitliği yoktur. Yalnız aristokratlar hükümete katılmaktadır. Bununla birlikte Roma'daki cumhuriyet, sosyal baskı ve genişleyen sınırların zorluğu karşısında özellikle bütün İtalya'nın fethinden sonra sürekli gelişerek demokratik bir yüz kazanmıştır. Cumhuriyet döneminin siyasal organları ise şunlardır. Konsül, yeni rejimde 2 kişiden oluşan en yüksek mevki ve icra kuvvetini temsil eden makam. Magistra, devletin icra organı olarak faaliyet gösterir, halk meclislerinin seçimiyle göreve getirilen yüksek derecedeki görevlilerdir. Senatus ve halk meclisleri. Milattan sonra 284'te Diocletianus döneminde devlet mutlakiyet yönetimine geçer. Dominatus olarak adlandırılan yeni bir yönetim şekli başlar. Bu dönemde tüm yetkilerin mutlak hakimi imparator ve seçtiği memurlardan oluşan bir devlet yönetimi söz konusudur. Roma'da Cumhuriyet döneminde Latince kökenli kelime imperium magistralar tarafından halk adına kullanılan yönetme yetkisi anlamına gelirdi. İmparatorluk tanımı ise Roma'da imperium domi ve Roma'nın dışında kullanılan imperium militaria şeklindeydi. Terimin yaygın kullanılışı ise Romalıların başka halklar üzerine uyguladığı iktidar anlamındaki imperium populii Romani idi. Ancak Akdeniz'in fethi M.Ö. 30 civarlarında tamamlandığında devletler arası sistemin sonu getirildi. Imperium Romanum devasa gövde olarak doğdu. Roma İmparatorluğu farklı halklardan ve etnik gruplardan gelen elitlerini bir arada tutmak için ideolojik çimentelora ihtiyaç duyarlardı. Bunların en önemlileri yüksek kültür, imparatorun tanrısallaştırılması ve imparatorluğun ebediliğiydi. Ancak bu noktada şunu vurgulanmalıdır ki imperium terimi her ne kadar Latince'de olsa terimin arkasında yatan bütün temel fikirler evrensellik, tanrısallık, sonsuzluk, Büyük İskender aracılığıyla Asurlular ve Ahameniş İranlıları tarafından alınmıştır. Roma İmparatorluğu özellikle 3. yüzyılda Kuzey Afrika'dan Mezopotamya'ya, Batı Avrupa'dan Basra Körfezi'ne ulaşan sınırları sebebiyle çeşitli idari sorunlar ve karışıklıklarla karşılaşır. Büyük Konstantin, imparatorluğun geniş topraklarını kontrol altına almak için başkenti Roma'dan daha doğuya, 2 kıtanın birbirine en yakın olduğu noktadaki eski bir Yunan şehir devletinin yer aldığı Byzantium'a 11 Mayıs 330 tarihinde taşıyarak bu yeni başkente kendi adından hareketle Konstantinopolis ismini verir. Kavimler göçünün yol açtığı karışıklıklar nedeniyle İmparator 1. Theodosius 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun doğu ve batı olmak üzere 2 bölüme ayırarak Bizans İmparatorluğu'nun temellerini atar. Batı Roma İmparatorluğu milattan sonra 476'da Cermen istilaları nedeniyle yıkılırken Doğu Roma İmparatorluğu ise 1453'teki
Fatih Sultan'ın Mehmet'in fethine kadar yaklaşık 1100 yıl boyunca devam eder. 19. yüzyıl tarihçilerinin Bizans olarak adlandırdığı bu devlet aslında Doğu Roma İmparatorluğu'dur. Roma hukuku genellikle Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 yılından Doğu Roma İmparatorluğu Justinianus'un M.Ö. 565 yılında ölümüne kadar geçen süre içinde Roma'da ve Roma egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmış olan hukuktu. Roma'da ilk yazılı kanunlar olan 12 levha kanunları Roma toplumundaki patrisi, soylular ve pleb, halk arasındaki mücadele sonucu hazırlanır. Milattan önce 452 senesinde ise halk meclislerince kabul edilerek kanunlaşmıştır. 12 levha kanunu Roma'nın sonraki hukuki gelişimine de temel olmuştur. Roma hukuku milattan sonra 527 ve 565 yılları arasında hüküm süren Doğu Roma İmparatoru Justinianus'un dünya tarihi açısından önemli olan büyük bir kanunlaştırma eseri olan Corpus Juris Civilis ile yazılı olarak tespit edilmiştir. Roma hukuku hemen hemen tüm kıta Avrupa ülkelerinde 19. yüzyıldaki kanunlaştırma hareketlerine kadar etkinliğini sürdürmüştü. Roma hukuku bugün özellikle kıta Avrupa'sında yürürlükte olan birçok özel hukuk sistemine ve bunların ana kurallarının büyük bir kısmına kaynak olmuştur. Günümüzde Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre gibi ülkelerde yürürlükte olan özel hukuk kurallarının büyük bir kısmı Roma hukuku temellerine dayanmaktadır. Romalıların en ileri oldukları sanat mimarlıktı. Doğuda Romalılar yalnızca kendilerinden önceki halkların yapıtlarını bütünlemekle yetinmişler. Batıda ise pek çok anıt gerçekleştirmişlerdir ve bunlardan çok sayıda önemli yapıt günümüze kalmıştır. Çok iyi korunmuş ve kazılarla ortaya çıkarılmış kentlerden milattan sonra 79'da Vezüv'ün şiddetli bir patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei ve Herkülenyum, Roma kentçilik anlayışının başlıca özelliklerini yansıtmaktadır. Roma İmparatorluğu'nda Helenlerin tesiriyle bir taklit edebiyatı olsa da dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Modern Avrupa edebiyatını Helen edebiyatına götüren köprü olmuş ve bundan dolayı da Helen edebiyatından daha fazla bugünkü Avrupa edebiyatında etkili olmuştur. Milattan önce 46 yılında Roma İmparatoru Julius Caesar, Julian takvimini geliştirmek için Mısır'dan bilginler getirtir. Böylece eski Mısırlılar tarafından kullanılan güneş takvimi Caesar'ın ismiyle kullanıma geçer. Julian takvimi 1582 yılında Papa Georgios tarafından yeniden düzenlenerek bugün kullandığımız miladi takvim olarak oluşturulmuştur.